Konuğumuz Doktor Sevgi Ekiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam isminiz ve soy isminiz ne kadar uyumlu ya. Ne kadar Babam şık sağ olmuş. olsun. Evet, babanız sağ olsun. Çok şık bir sinonim olmuş. Çok Çok güzel. teşekkür ederim. Hocam orta yüz tedavileri, yüzün iyileşmesi tedavileri gün geçtikçe yeni bir başlık ve yeni bir tedavi yaklaşımıyla kendini gösteriyor. Mezoterapi dünyası 1950'li yıllarda tıp hayatına hizmet vermeye başladı. Çünkü bunu özellikle söylemek istiyorum. Cerrahiler binlerce yıldan beri devam eden bir tedaviler iken, dahili hastalıklar keza yüzlerce, binlerce yıldan beri tıp dünyasında var iken, cilde yapılan tedavi yaklaşımlarındaki bir yöntem 1950'lerde hesaplayacak olursak kısaca 60-70 sene önce kullanıma başlandı, icat olunuldu. Ancak son zamanlarda çok fazla gelişme kaydetti. Bu kaydedilen gelişmelerden mezoterapi dünyasında bir farklılık, bir yenilik, bir iyileşme var mıdır? Sağlık Gündemi programı olarak biz bunu masaya yatırmak istiyoruz. Ne gibi değişiklikler, ne gibi gelişmeler oldu Sevgi Hocam? Şöyle ki birden fazla çok değişik ham maddeler keşfediliyor mezoterapi dünyasında ve bu ham maddelerin üretim şekillerinde ya da birleştirilmiş şekillerinde ya da teknolojilerinde farklılıklar yapılabiliyor. Tamamen hani vücuttan alınmış bir maddenin aslında bir üretimi yok. Biz gidip de bir başka insandan hani bir madde aldığımızda yine kendisine transfer ediyoruz aslında. Evet. Ama mezoterapi sektöründe işte bitkiden, bakterilerden, mikroorganizmalardan ya da hani kaynak olarak direkt laboratuvar üretimi olabilecek şekilde sentetik dediğimiz birçok ayrı ayrı üretim kanalları kullanılıyor. Ve burada da işte keşfedilen yeni şeyler, bunların vücuda giriş mekanizmaları, fizyolojisi, etki şeklinden ötürü de biz bu teknolojileri işte bu yeni teknolojileri hastalarımıza aktarıyoruz ve beklentimizin daha yüksek karşılanmasını istiyoruz bu sayede de. Burada teknoloji öne çıkıyor. Yani biyomedikal mühendislik ve bununla birlikte gelen ilaç teknolojileri. Bu nokta çok önemli bir noktayı ben bunu önemsiyorum. Buradaki farklılaşma moleküler olarak yeni bir madde mi oluşturuldu yoksa birden fazla etken maddesi birleştirilerek çok daha güçlü uygulamalar olarak karşımıza mı çıkıyor hocam? İşte iki türlüsü de var. Aslında birden fazla işte amino asitler, büyüme faktörleri, peptitler dediğimiz, vitaminler dediğimiz kategorideki ürünlerin sentezlenmesiyle yapılan biliyorsunuz ki kokteyl malzemeler mevcut. Bir o kadar da aynı zamanda sentetik üretimle yapılan, yani içerisindeki bazı maddenin dolaylı yoldan başka bir mekanizmayı etkileyecek ve orayı uyaracak şekilde tamamıyla sentetik yapılan da yani teknolojilerle birlikte ortaya çıkan mezoterapiler mevcut. Biyoplasenta dediğimiz işte biyosentetik üretimle birlikte ortaya çıkan ve aslında insan vücudundaki DNA sarmalına uygun bir şekilde sentetik üretilmiş bir mezoterapi kokteyli var. Ve bunun içerisinde başka büyüme faktörleri yine amino asitlerde katılacak şekilde iyice güçlendirilmiş ve böylelikle o istediğimiz anti-aging yapmaya, işte kırışıklık açma, ciltteki elastikiyeti güçlendirme, canlılık, glow etkisi verme gibi aslında birden fazla şeyi aynı anda yapabilecek yeni bir mezoterapi mevcut. Biyoplasenta yeni bir terminoloji, yeni bir kavram. Biraz bunu açabilir miyiz? Şimdi normalde biyoplasenta dediğimizde aklımıza ne canlanır? Bir plasantadan hani alınmış, yapılmış gibi canlanması gerekiyor sanki. Ama bu daha alloblast hani kökenli vesaire oluyor aslında bu tarz ürünler. Ama öteki türlü biyoplasenta tabiri kullanıldığında tamamen sentetik, laboratuvar şartlarında elde edilmiş olup ve böylelikle insanla uyumlu olacak şekilde ve insanın DNA sarmalıyla uyumlu olacak şekilde bir üretim yapıldığı için biyoplasenta tabiri kullanılıyor. Yani bir başkasından bir materyal alınıp hani üretilmiş değil, tamamıyla laboratuvar şartlarında geliştirilmiş diğer amino asitlerin ve büyüme faktörlerin birleştirilmesiyle. Bu ne sağlıyor? Peki yani bu kadar yüksek teknoloji, büyük bir gayret var, büyük bir uğraşı var. Bu önceki dönemlerde uygulanan tedavilere nazaran bu yeni molekül, yeni teknik ne sağlıyor bize?
Tabii şöyle, eskiden beri mezoterapiyi sonuçta birçok amaçla kullanıyorduk hani, ama mezoterapinin bizim sektörümüzde en yaygın amacı biliyorsunuz ki anti-aging yapmak aslında. Yani insanların bu orta zondan cildinde lift etkilerini kaybetmeleri, cilt elastikiyetlerini kaybetmeleri, işte bunun karşılığı olacak şekilde bazen de işte kırışıklık artması, gözenek artması ya da akne skarizlerinin oluşması ya da leke tedavileri, işte başka cilt rahatsızlıklarından ötürü tedaviler gibi hani cilt kaynaklı birçok sorun için mezoterapi kullanıyoruz sonuçta. Ama hastalar şunu istiyorlar özellikle, yani biz hekimler de bence daha az seansla daha başarılı nasıl sonuç elde ederiz? Yani en Ve çok istenen bunlar olur zaten. diğer bir şey güvenlik aralığı. Yani yaptığımız enjeksiyonlar ne kadar daha az insanda bir yan etki, reaksiyon hani oluşturuyorsa, işte kızarıklığı ne kadar hızlı geçiyorsa, ödem etkisi yaratmıyorsa, ne kadar çabuk vücuda karışıp daha çabuk yanıt veriyorsa, yani cevabının da yine aynı şekilde ne kadar hızlı geliyorsa, bu hasta hekim açısından daha korele gidilmesi, daha inanılır hani tedaviler yapılmasını sağlıyor ve dolayısıyla da kişilerin arz ve taleplerini arttıracak şekilde biz hekimlere de konfor alanı sağlıyor. Dolayısıyla yeni teknolojiler aslında biraz daha bizim sektörümüzün marketingi açısından ya da bizim sektörümüzün verimliliği açısından biraz daha kolaylık sağlıyor. Daha hızlı sonuç aldırabilme ve yan etkisiz sonuçlar aldırabilme açısından. Şimdi bu uygulamalar sayesinde gençleşmek, dokuların kendine özgü formülü, kendine özgü doku bütünlüğü Onarımı. bozmadan, onararak ilerlemek en doğru yaklaşım olacak. Bir de Sevgi Hocam, bu uygulamalar ilelebet süren uygulamalar mı? Yani her yıl mı yapılır, her ay mı yapılır? Hangi aralıklarla hastalarda bu iyileşmeler gerçekleştirilebilir? Bu uygulamaları yaparken aslında bir kişinin probleminin seviyesine bakıyoruz. 2 kişinin yaş aralığına bakıyoruz. 3 kişinin nasıl bizde takipte olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü belki başka daha önceden de uygulama yapıyorumdur ve hastayı takip ediyorumdur. Dolayısıyla buna göre seans sayısı ve seans aralığı belirliyoruz. Genelde yeni başlayan birisi böyle bir mezoterapi yaptıracaksa eğer önerdiğimiz seans sayısı 3 ya da 4 oluyor. Ama eski bir hastamıza yeri geldiğinde 3-4 ay aralıkla da tek doz halinde, tek seans halinde yapılmasını önerebiliyoruz. Zaten uygulama hani lokal bir anestezi kremi sürdükten sonra hastayı bir 15-20 dakika bekletip o dünyada görülebilecek en küçük iğneyi elimize alıp 4 milimetrelik iğneyi elimize alıp orta dermis dediğimiz cilt altına yaklaşık 2,5-3 milimetre batırılarak yapılan bir uygulama. Ve biliyoruz ki bunun için tabancalar vesaireler de var. Hani mezoterapinin değişik versiyonlarda yapabilmek için hem onunla yapılabilir hem el tekniğiyle yapılabilir. Dolayısıyla uygulama da çok kısa sürüyor zaten. Hastaya yapılması 5-10 dakika sürüyor. Ve sonrasında da en güzelliği hastanın o hiperemi dediğimiz hani kızarıklıklarının çok hızlı yatışıyor olduğunu gözlemliyoruz. Hasta daha klinikte bir 15-20 dakika oyalandıktan sonra çıkarken bile o kızarıklıkların geçtiğini gözlemleyebiliyor. Ve güzel olan etki de ikinci seansına gelirken, yani seansları genelde 10 gün ya da 2 hafta aralıkla yapmayı öneriyoruz. İkinci seansına bile gelirken o hafif gerginlik hissini, canlanma hissini, parlaklık hissini, yani cildinde bir şeylerin değişmeye başladığını gözlemlemeye başlıyor. Ama her zamanki gibi seanslar bittikten daha 6-8 hafta sonra daha etkisinin tam oturacağını da hastalarımıza söylüyoruz. Şimdi aslında bu alanda kullanılan birçok uygulama ve birçok ürün teknolojisi var ve bu ürün teknolojileri artık giderek rafine olup daha az sayıda işlem ve daha az sayıda daha az kalem işlem yapılarak daha güzel sonuçlar elde edebilme bu sayede sağlanmış oluyor. Peki bir de birleştirilerek de yapabiliyoruz aslında. Bunu soracağım. Yani bunu kombine etme şansı olabilir mi bu yöntemde? Yani hastalar bazen şehir dışından geliyor, yurt dışından geliyor. Tek seans hani yapma durumumuz var diye düşünecek olursak bu sefer hastaya yeri geldiğinde mesela biyoplasentadan örnek verelim. Cildin üst tabakasına biyoplasenta uygulaması yaparken cildin daha derin tabakasına, yani derin dermisi ya da alt tabakasına başka bir uygulama da ekleyebiliyoruz. Böylelikle hastaya aynı anda hem lift etme etkisini, hem nem verme etkisini, hem de üst cildin dediğim gibi canlanıp kırışıklıkların azalma etkisini kombin yaparak da arttırabiliyoruz sonuçta. Ya da böyle bir teknoloji yine aynı şekilde hastaya başka işlemlerle birlikte, yani cihaz işlemleri, askı uygulamaları, dolgu uygulamaları gibi başka işlemlerde de aynı anda kombin edilebiliyor. Aynı seansta yapılabiliyor olması da büyük konfor oluyor tabii ki.
Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten yeni bir başlık, yeni bir teknolojik yaklaşım, yeni bir uygulama modeli. Çok teşekkür ederim bize bilimsel verilerle bunları açıkladığınız için.